Adanın asıl görünmeyen tarafı burası. Çöp yığınının üzerindeyim. Burası çöpten oluşmuş bir dağ. Burası gerçekten çok kokan bir yer. En fazla kokan bir yer burada ve bu kardeşimiz burada çalışıyor. Gübre haline getiriliyor. Burada da çuvallara konup istifleniyor. Onlara çimentoyu cam tozuyla beraber karıştırıyorlar ve bu hale getiriyorlar. Dostlarım, hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün sizinle çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Şu anda Endonezya'nın Gili adasındayım ve bu ada Endonezya'nın parti adalarından bir tanesi. Peki ben bugün adanın hangi kısmını göreceğim? Adanın size görünmeyen farklı bir kısmını göstereceğim. Önce bisikletimize atlayalım, sonra buluşma noktasına gidelim. Şimdi adaya ilk geldiğim gün herkes tabi buraya eğlence için geliyor. Derken bir baktım ya, bir grup insan abi çöp topluyor. Ellerinde poşetler. Sonra gittim, hemen selam verdim. Çünkü gezdiğim ülkelerde bu tarzda organizasyonlara katılmak istiyorum. Yani gittiğim yere bir faydam olsun. Çöp toplayayım, ağaç dikeyim, çocuklarla ilgileneyim. Bunu farklı ülkelerde yaptım. Bu benim yol motivasyonum. Burada da arkadaşlarla karşılaşınca hemen onlarla tanışmak istedim. Onlar da dedi ki evet, biz burada geri dönüşüm faaliyetlerinde bulunuyoruz. Sen de bize katılabilirsin. Haftanın 2 günü toplanıyorlar. Buradaki plajı temizliyorlar. Şimdi bugün geri dönüşümü gezeceğiz. Bir tura katıldım. Turada da belli miktar bağış yapıyorsunuz ki bu insanların çevreyi korumasına, yaptığı projelere maddi destek oluyorsunuz. Ve bu artık şey haline gelmiş. Yani dünyanın farklı yerinden bu organizasyonlara katılan insanlar var. Farklı tur şirketleri, tur acenteleri bu organizasyonu destekleyebilmek için buraya gönüllü gezginleri gönderiyor. Gönüllü gezginlerin burada bu projeye katkı sağlamalarına aracı oluyor diyebilirim. Herkesin burada deli gibi partilediği bir atmosferde. Düşünsenize, burada o kadar çok otel var ki, yani daha önceki videolara baktıysanız bilirsiniz. Düşünün, onların atıkları var. Her gün alkol şişeleri, içecekler, plastikler, yemek artıkları. Yani burada ciddi bir atık meydana geliyor. Şu arkamda gördüğünüz atlar var ya, bu şu anda gidip buluşacağım insanlar. Bu atlar için de aynı şekilde, deniz canlıları için de aynı şekilde projeler yapıyor. Ne yapıyor? Gönüllü veterinerleri var. Bu atlar burada turistik zamanda özellikle çok yoruluyorlar. Ve bu hayvanların gönüllü bakımını üstleniyorlar. Onların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak için gönüllülük esasına göre çalışıyorlar. Yani şu anda baktığınız her yerde aslında o bir avuç insanın veyahut onlara destek olan birçok kazaya şahit olduk. O bir avuç insanın yapmış olduğu aslında gönüllü çalışma var. Anlatacak çok şey var dostlar. Size öncelikle Gili Eco Trust'tan bahsedeyim. Organizasyonun ismi buradaki. Burada da çok tatlı güzel yerleri var. Her şey geri dönüşümden yapılmış dekorasyonlar. Bakın ne demiş? Sigara demiş fakat 40 yıl. Ki en çok sigara izmariti var. Cips paketi 80 yıl. Plastik poşetler 1000 yıla kadar doğada kalabiliyor. Piller 2 milyon yıl. Bu kola şişeleri 200 yıl. Plastik şişeler 450 yıl. Cam şişe tabiatta yok olamıyor. Burada da böyle hem toplarken bu olayın eğitimini de veriyorlar. Buradaki insanları bilgilendiriyorlar. Böyle bir yer yapmışlar. Yani ve sadece hani atık toplama da değil. İçerisinde birçok farklı aktiviteler var. Deniz canlılarını koruyorlar, atık topluyorlar, doğal gübre yapıyorlar. Geri dönüşümden yapılmış gözlüklerden tutun da şunlar speaker sesi çoğaltmak için. Şu doğal lif diş fırçaları, sabunlar, şampuanlar, mumlar. Yani bu arkadaşlar dönüştürüyor. Dönüştürdükten sonra da onları insanların kullanması için teşvik ediyor. Kar amacı gütmüyorlar. Tek gayeleri, tek dertleri çevreyi temiz tutabilmek. Çünkü bu adaya bu insanlar geldiklerinde, yani burada sadece bir tane havuzlu otel varken şu anda 700'den fazla hostel konaklamak için çok fazla yer var. Buradaki işletmeleri diyorlar ki siz plastiği kullanmayın. Bunun yerine onlara işte cam pipetleri, metal pipetleri öneriyorlar. Mesela benim gittiğim çoğu yerde de pipetler cam şeklindeydi. Diyorlar ki evet, burası çok güzel bir yer. Buranın gerçekten su üstü de, yani ada da çok güzel. Suyun altı ayrı bir güzel. Çoğu yerde denize girdim ama buradaki denize girdiğim kadar keyif almadım. Alt taraf çok canlı. Orada resifler var. Bu insanlar rehabilite edilen deniz kaplumbağalarıyla alakalı turlar düzenliyorlar. Resiflerle alakalı turlar düzenliyorlar. Burada resiflerin tutunulabilmesi için, orada bir canlı popülasyonunu toplayabilmek için belli böyle kafesler yapılıyor. O kafeslere elektrik veriliyor ki resifler oraya tutunabilsin. Çünkü o zaman o demirin etrafında böyle bir katman oluşuyor. Ben bugün Peter'le beraber bu yolculuğu yapacağım. Kendisi demin bana dedi ki bu
suyun altına yerleştirdikleri o kafeslerden şu anda bu çevrede 190 tane varmış. Ama bazılarını diyor göremezsiniz çünkü o kadar çok üzeri resiflerle ve deniz canlılarıyla kaplı ki diyor o alt tarafındaki boşluğu göremezsiniz diyor. Yani mercan azalırsa ne olur? Şimdi bu mercanlar suyun altındaki ormanlar gibi, kayalar gibi ve bütün balıkları etrafında topluyor. O balıklar orada ürüyor, besleniyor, korunuyor ve özellikle bu gibi açık denizlerde, okyanuslarda tsunami tehlikesi çok fazla. Bu mercanlar dalgaların hızını yavaşlatıyor. Karada olan insanları aslında dalgalardan koruyor. Bunun yanında bu mercanlar karbon tutucu özelliği var. Denizdeki karbonu tutuyor. Deniz sıcaklığını dengede tutmaya çalışıyor ve böylelikle de bu küresel ısınmanın da önüne geçiyor. Yani say bitmez derler ya arkadaşlar. Bu mercanların o kadar fazla özelliği var ve bu toplulukta buna hizmet ediyor. Ben de bugün bu topluluğun bir parçası olmaktan gerçekten gururluyum. İyi ki buraya gelmişim ve iyi ki bu tura katıldım. İyi ki sahilde onlarla beraber çöp topladım. Umarım gittiğim ülkelerde en ünlü yerini görmekten ziyade bu tarz hikayenin bir parçası olurum. Gittiğim yerlerde ağaçlar dikerim, çöpler toplarım, insanlarla sohbet ederim. Kendi kültürümün kadim bilgeliğinden bir şey öğretirim. Onların kadim bilgeliğinden de bir şey alıp başkasına aktarırım. Benim için yolculukta anlam çok önemli. O yüzden bu duygularımı burada sizinle paylaşmak istedim. So you living here? Yeah, I've been here for 2 years now. Volunteering for 2 years. You are volunteering 2 years. Yeah. Wow. Peter 2 yıldır burada gönüllü bir şekilde çalışıyormuş. Originally you are from England. What's your motivation? Why you choose this island? Before also you visited or when you came and I never visited before. No, I wanted to do something that was like. daha önce hiç buraya gelmemiş ve buraya geldikten sonra bu organizasyonun bir parçası olmak istemiş. Burada 2 yıldır gönüllü bir şekilde çalışıyor. İnsanlara yardım ediyor ve İngiltere'yi bırakmış. 2 yıldır bu adada yaşıyor. Oh yeah, before I was just working in England. Yeah. Yeah, I sold everything I owned. I took everything I owned and then just took a chance on traveling and doing some volunteer projects. Wow. Peter bu arada İngiltere'de çalışıyor. Varınıyor'unu satarak buraya geliyor. Normalde buraya 2 aylığına gelmiş. Sonra bu organizasyona katılıyor. Resifler için, kafes kurmak için başlıyor. Ve akabinde diyorlar ki kal burada bizimle beraber çalış. Ve kalıp çalışıyor, kurs veriyor insanlara. O kafesleri nasıl yapıp nasıl yerleştireceklerini uygulamalı bir şekilde gösteriyor. Bu arada ben ilk defa köyün iç tarafına doğru girdim. Normalde hep turistik taraflardaydım. Oh, you've never seen this? No, I never seen. Yeah, this. Lots of people don't see this part of the island. Yeah, but this is real life here, right? The village life. Köylerin yaşadığı yer burası. Lokal insanların. Genelde hep o sahil kısmında insanlar gidiyor geliyor. Şimdi Peter de aynısını söyledi. Kimse fark etmiyor dedi. Burayı kimse geçmiyor dedi. Benim için de iyi oldu. Sol taraf dostlar geri dönüşüm merkeziymiş. We will go there, right? Yes. Also they are working for recycling Yes. animals. Yeah, the animals come on here. They come on here to eat. Yeah. They eat a lot of the organic food. Buradaki inekler de buranın çalışanı. Artık yemekleri yiyorlar ve geri dönüşüme katkı sağlıyorlar. Şimdi geri dönüşüm merkezine geldik dostlar. Adanın asıl görünmeyen tarafı burası. Ben de bu arkadaşlarla tanışmasaydım muhtemelen buraları göremeyecektim. Ama görmek ve göstermek istiyorum. This is what's happened. Dostlarım şu anda bir çöp yığınının üzerindeyim. Burası çöpten oluşmuş bir dağ. 20 yıl önce burada hiçbir şey yokmuş. Yani seviye olarak şu arka taraftaki seviye gibiymiş. 20 yılın sonunda burası bir dağdan çöpe oluşmuş. Adada toplanan bütün plastikler, çöpler buraya gelişiyor. Buradan sonra ayrıştırılıyor. Ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşümde ne yapılacaksa ona göre kullanılıyor. Cam şişelerden alıp briket olarak kullanıyorlar ve burada inşaatta kullanıyorlar. Ciddi de bir koku var. Smell very bad, right? Yeah, it's even worse when it's been raining. So daha önce burada bir yangın çıkmış. Ağaçlara kadar gitmiş. Ağaçların orada da hemen köylüler yaşıyor dostlar.
Tabii ki bu organizasyon buraya gelince bu yakma işlemlerini kontrol altına alıyor. Özellikle burada yaşayan yerli lokal insanlara nasıl çevreci olunur bunları öğretiyorlar. İşletmelere bunları öğretiyorlar. Personel yetiştiriyorlar. Gönüllü çalışan insanlarla, büyük firmalarla, sponsorlarla bu yaptıkları projeyi destekliyorlar. Ben adanın bu yüzünü hiç görmemiştim. Adanın hep parlayan yüzü, ışıklı, işte insanların eğlenip dağıtırken yüzünü görmüştüm. Ama bir de olayın mutfak kısmı var, olayın çöplük kısmı var. Bunu da size göstermek istedim. Lokal insanlar buralarda çalışıyorlar ve para kazanıyorlar. Gets put on the dump Every year. every day. Every day? 20 tons of trash. 20 ton. Yes. Wow, it's too much. How was... Out of the 20 tons, there's probably about between 8 and 9 tons organic. And Arkadaşlar. then the other 10 to 12 tons is all plastic and all the other trash. Okay. Arkadaşlar buraya günlük gelen atık miktarı 20.000 ton. Bunun neredeyse 10 tonu plastik ve cam. Diğer kalan 10 tonu ise otellerden kalan yemek artıkları. FMPL organizasyonun adı. Yeah. Company, right? This company or Yeah. organization. They're in charge of all the trash on Okay. the island. Round about that, yeah. 2018-2019 yılında da burası yapılmış. Dostlarım düşünsenize. Yani günde 20.000 ton çıkan bir adadan bahsediyoruz. Ve böyle bir ayrıştırma olmadığını, geri dönüşüm olmadığını veyahut da bunların sadece eskiden olduğu gibi ver ateşi yansın deyip o bütün karbondioksit gazının ozon tabakasına etki ettiğini. Hayatta aslında her şey birbiriyle bağlantılı ve ilintili. Fizik yasası gibi. Ne iterseniz size karşı tepki veriyor. Tabiata biz ne yaparsak onu bize geri veriyor. Yani iyi ki bu insanlar burada bu geri dönüşümü başlatmışlar. Yoksa hayal edemiyorum yani eğer böyle bir şey olmasaydı, bu geri dönüşüm olmasaydı bu adanın hali ne olurdu? Muhtemelen çöpten geçilmezdi. Burada bakın ayrıştırılan plastik, metal, kağıt, işte kartonlar, alüminyum hepsini görebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar lokal. Hello my friend. Hepsinin bir görevi var. Bakın orada karton pres makinesinde çalışan arkadaşlar var. Öteki taraf ciddi bir koku salıyordu. Gerçekten rahatsız edici. Bu arkadaşlar da burada kartonları presliyor. Hello uncle. How is going? I am fine and you? Bunları da bu arkadaşlar yapmışlar. Daha önce. But the government gave this one, right? Yes. Hükümetten. Okay. Çünkü hükümetten çöpleri taşımak için bu tarzda araçlar istemişler. Hükümet yani uzun süre yardımda bulunmamış ve akabinde bunları göndermiş. Arkadaşlar şunun ağırlığına bakın. Yani bunu yukarı çıkartabilmek için 6 işçi aynı anda itiyormuş. Ve bunlar burada şu anda atıl bu durumda. Kullanılmıyor. Çünkü çöpler bir yerden başka bir yere gidecek ve buradan işte toplama alanı var. Şu bayırı çıkması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız da demiş yani bu böyle olmayacak. Sonra böyle basitçe gidebilen araçlar yapmışlar kendilerine. İşlerini bu şekilde kolaylaştırmışlar. Made out of a clear plastic. You can tell through the bottom Evet. of them. And then Clear plastik. Dönüştürülebilirlerle. and you can see these are blue. Okey. Dönüştürülebilen plastik var. Geri dönüşüm. Bir de normal mavi plastiklerden var. Bunları o şekilde ayırarak istifliyorlar. Ve bunlar her ay burada en yakın ada zaten bu adalar Lombok adasına bağlı. Lombok adasına gidiyor ve Lombok adasında işleniyor. Buradan organik atıklar geri gidiyor. En zor işlerden bir tanesi bu. Organik atıklar da yemekler de buraya geliyor. Buradan öğütüldükten sonra burada kurumaya bırakılıyor. Burası gerçekten çok kokan bir yer. En fazla kokan bir yer burada ve bu kardeşimiz burada çalışıyor. Hello my friend. Gübre haline getiriliyor. Burada da aynı şekilde çuvallara konup istifleniyor. Bu arada küçük olan yani burada ebat olarak küçük olanlar alt tarafa gidilip burada toplanıyor. Büyük olanlarsa ayrı şekilde istifleniyor. Bunlar da yine bahçelerde tüketiliyor. Organik atık, organik gübre, kompost. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Şimdi camların olduğu alana geldik. Bakın oradan başladık. Plastikler işte presten sonra taşıma, taşımadan sonra gidecek olanlar orada toplanıyor her ay. Organiklerse öteki tarafta toplanıyor ve burada da
camlar var. Şimdi organizasyonun yaptığı güzel şeylerden bir tanesi, sepetlerle beraber yukarıdan şişeler toplanıyor. Yine bu şekilde gönüllü insanlar gelip çalışıyor. Oradan sonra ayrıştırılıyor plastikleri, arkadaşın yaptığı gibi. Sonra burada öğütme makineleri var. Öğütme makineleri yapıldıktan sonra da bu hale geliyor. Peter şu anda diyor ki, eğer diyor biz diyor gidip bu şişeleri topluyoruz ve ayrıştırıyoruz. Çünkü bunlar diyor çok yani hızlı bir şekilde ateş çıkartabilir diyor. Çünkü kırılıyor orada. Güneş de fazla olduğu için burada yangınlar meydana geliyor. O yüzden bunlara ayrıyetten hassasiyet gösteriyoruz. Eğer biz bunları toplamasaydık burası belki buranın 2 katı yüksekliğinde olabilirdi dedi. O yüzden cama ayrıyetten hassasiyet ve önem gösteriyorlarmış. Çimentoyu cam tozuyla beraber karıştırıyorlar ve bu hale getiriyorlar. They're much heavier It's heavy. than normal bricks. So. Oh, gerçekten çok ağır. Yeah. Much stronger. It's also But you can't build very high with them. You can only probably build like this high because of the weight. okay. So- Ağırlığından dolayı çok yüksek bir şekilde bina yapılamıyormuş. O yüzden yarıya kadar they making this. Yeah, so they make them really easily. So they make a big, big mix in here, and then this is the mold. So this is the mold what they use. Okay. Evet, kalıbı burada. Stuck. There you go. So they fill this, scrape the top off, and then this inside, and then they push the bricks out all on the floor, and that let them dry. Bakın arkadaşlar, buradan da kullanılmış atık şişelerden bardak yapımı var. Burada biraz daha maskeyle çalışılıyor. Bardak yapılıyor, avize yapılıyor. Bu şekilde geri dönüştürülüyor şişeler. So what they do is I don't know what the saw is. So on this one, they will put the bottle on, and then that cuts the glass off the bottle. So Okay. So like it's this one. So the bottle will go here and then through, and then they will cut it at the desired height for whatever Okay, they need. okay. Whatever they need, and then they just polish like you see here. They will just like polish this so it's quite smooth, and then onto another one to like smooth the edge, the top. Okay. And then they have these to like go inside Inside. and polish and smooth. Okay, and then Geri dönüştürülen şeylerden. so what they do then is these are for like the persona. It's the restaurant. Bunu koyarak üzerine de diyor baskı yapıyorlar. Birçok sipariş alıyorlarmış. İşletme sahibi buraya gelip buradan şişesini seçip ona göre bardak, materyal yapılıyormuş. He's separating anything that's solid plastic or just plastic into these baskets. Okay. Any of the tin and the metals go in this one. Metaller burada. Yeah. And then you've got the cans, which is aluminium. Okay, alüminyum orada. Yeah. So these are all separated. Then they go in these big bags. Okay. So these go to separate places to be recycled. Okay? Yeah. The Bintang bottles. Bintang is the only company. Bintang şişeleri topluyor burada ve aynı şekilde bu şişeler geri dönüşümlü kullanılıyor. Burada da istifleniyor. Aynı. There is Indonesian company. Bintang, yes. Bintang. Endonezya şirketiymiş. Evet dostlarım, bir de yolda böyle bu şişeler kullanılmaya devam edecek bir haldeyse, kullanılacak gibi ise bunlar geri dönüşüme gitmiyor. Çünkü lokal insanlar bunları kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Bunlar da petrol satıyorlar. Gelirseniz böyle yol kenarlarında, her petrol ofisinin olmadığı yerlerde bu tarzda şişeleri görebilirsiniz. Other people that collect. Yeah. So yeah. Her gün burada bu şekilde en az bir dağ yığını su şişesi var. Bir kısmı da arka tarafta hala geliyor. Bu arkadaşlar da her şeyi türüne göre ayırıyor. Peter'in gönüllü olarak çalıştığı işte de gönüllü olan arkadaşlar buraya geliyorlar ve onlarla beraber haftanın belirli günleri onlara yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Dostlar, öyle fazla sinek var ki yani bu arkadaşlar burada çalışıyor ve yani böyle 2 dakika durayım hemen sinekler geliyor üzerime. Ve burada yürümeme rağmen ayağım nasıl kirlendi bakın. Peter de aynısını diyor ya, biz burada çalışıyoruz diyor, hani geçer diyor, sineğe kovuyorum ediyorum falan ama ona rağmen şey olmuyor. Ama bu arkadaşlar bu şartlarda böyle çalışıyorlar. Allah yardımcılar olsun.
Sabah 6'da gelip çalışmaya başlıyorlarmış. Sadece işte yemek için ve ibadet için izin veriliyormuş onlara. Yani çok da hijyenik bir ortam değil. Çok fazla sinek var. Adada zaten sıcak bir coğrafya. Smiling. Say hi and Evet, let evet, them evet, feel evet. you. Peter de şu anda şey diyor, yani ben diyor hani çok zor bir iş diyor. Sabahın 6'sında gelip burada çok zor bir şekilde şey yapıyorlar ve fiziksel olarak. Ve asıl beni şaşırtan nokta, abi insanlar selam veriyor, selam alıyor, konuşuyor, muhabbet ediyor, gülüyor. Ben bunu bu adada birkaç defa daha gördüm. İnsanlar işte 150 dolara çalışan var, 200 dolara çalışan var. Yani çok az miktar almalarına rağmen yüzleri gülüyor, çalışıyorlar ve hayatlarını bu şekilde idame ettiriyorlar. Yani bu da bir ayrı bir benim dikkatimi çeken bir konu. Burada yaşayan birkaç tane aile varmış. Bu aile bu oradaki işletmeden, organizasyondan hariç bir şekilde çöp tepesinin üzerinden materyalleri toplayıp ayrıştırıp onlar da geçimini sağlıyorlarmış. Bu şekilde burada da istifliyorlar. Onlar da beden gücüyle çalışıyor yine. Burada inekler sabah 6'da organik yiyeceklerin geleceğini biliyorlarmış. O yüzden burada diyor sabah gelirsen 100 tane inek görürsün. Çünkü hepsi organik besleniyor. Şimdi çöp yığının diğer tarafına geçiyoruz. Okay. Can I use So this this one? is the fire you can see. Okay. Peter bana şu anda buradaki yangını gösteriyor. Wow, çok büyük. O hayvanlar nasıl kaçıyor bakın. Hayvanlar kaçıyor. Bazı insanlar diyor burada ateş yakıyor. Rüzgarla beraber muhtemelen taşınmış olması gerekiyor diyor. Yani çok tehlikeli. Rüzgar da esiyor. Huge. You Yeah, can't really even huge. see now. Yeah. So we just had to hold this and hold the water out. There's no nozzles. Öyle şartlar altında söndürmeye çalışmışlar ki yani böyle imkan yok. Akşama doğru anca söndürebilmişler. Çok büyük bir yangınmış. Demin gördüğümüz çalışan arkadaşların konakladığı yere geldim. Kendileri burada konaklıyormuş. How are you? You are from Lombok? Yani burada da bu arkadaşlar elektronik eşyaları tamir ediyorlar. Normalde motorlu araç yasak. Sadece bu araçları görebilirsiniz. Bu araçlarda geri dönüşüm için çalışıyor. Peter'le beraber şu anda şeyi konuşuyoruz. Ya bize hep öğretilen bir şey var. Param varsa mutlusundur. Peter 2 yıldır burada kalıyor ve diyor ki ben anlamıyorum diyor. Bu insanlar günlük 5 euroya çalışıyorlar ve selam veriyorlar ve gülüyorlar ve muhabbet ediyorlar ve sohbet ediyorlar ve mutlular. Ve ben burada parasız bir şekilde yaşıyorum. Parayla çok eşim yok ve ben de artık mutluluğu buldum. Bu bana çok soruluyor, yani param varsa bir şey yapabilirsin. Bakın arkadaşlar, hayatta gezdikçe çok farklı insanlarla karşılaşıyorum. Ve onlar bana ışık tutuyorlar, ayna tutuyorlar ve kendimi görebiliyorum onların gözlerinde. Peter İngiltere'den geldi, ben Türkiye'den geldim. Ben insanlara soruyorum, mutsuz olan insanlara sorduğum zaman bana genellikle verdikleri cevap çünkü ekonomik durumdan dolayı biz böyleyiz. Ama burada ekonomi mi var? Günlük 5 euroya çalışan bir insanlar gerçekten tebessüm ediyor ve ben bunu araştırdım. Bunun üzerine lokal insanlarla kamerasız bir şekilde turistik olmayan yerlerde de sorular sordum. Ve hala aynısını söylüyorlar. Ben 6 günü çalışan bir çocuk vardı burada. 200 dolara çalışıyorum dedi otelde. Ve dedi ki mutluyum. Tatil yapıyorum burada dedi ve para kazanıyorum dedi. Hayat böyle dostlar işte. Size dünyanın bir ucundan bir hayatın da bir parçasını gösterdim. Ve aynı şekilde umarım çevreye olan bakışımız bir miktar daha farklılaşmıştır. Bugün benim için güzel, anlamlı bir şey oldu. By the way, thank you so much Peter. Dönüş yolundayım. Bugünkü seyahatimde birkaç tane şey çıkarttım. Bir, Peter'in hayatı. Batı'da insanlar yarışıyor diyor. Güzel saati göstermek için, parlayan bir kıyafeti göstermek için, büyük bir arabayı göstermek için yarışıyorlar. Kendisi bunların hepsini arkasında bırakmış. Buraya gelmiş ve nasıl olduğunu anlamıyorum ama bu insanlar nasıl mutlu diyor. Çünkü bize şeyi öğrettiler, yani akılla yürümeyi öğrettiler diyor. Ama bu insanların içerisinde dilimin ucuna gelen artık vicdan ve hayatı yorumlama biçimleri mi diyeyim. Kimisi buna kabullenilmiş çaresizlik diyor. Hepsi bir şekilde gülebiliyor, selam veriyor. Peter şeye bahsetti ya, burada çalışan insanlar, Bali'de kalan mesela biri var dedi. Yılda dedi bir haftalığına gidiyor. Bir hafta ailesini görüyor. Geri kalan tüm zamanlarda burada çalışıyor. Yani diyorum ya, burada birkaç hikaye var. Peter'in de hikayesi, burada yaşayan insanların hikayesi ve çöpler toplanıyor, geri dönüşüm, çevresel sorunlar ve bu sorunlarla ilgilenen insanlar. Peter'in bir de bahsettiği bir nokta var, onu da aktarmak istiyorum size. Burada dedi benim tutan şeylerden bir tanesi
Ben burada gönüllü çalıştığım zaman kimse benim emeğimi sömürmüyor. Benle beraber burada organizasyonu yapan, organizasyonun başındaki insanlar benimle beraber harıl harıl çalışıyor ve ben onları görüyorum. Atların bakımıyla ilgilenen bir veteriner var. Onun diyor ki yani 30 tane evi var. Bunu yapmasını gerektirecek, maddi olarak yapmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Ama demek ki işte manevi şeyler ağır basıyor. Çünkü maddi mutluluk da o kullandığımız maddiyat gibi tükeniyor. Demek ki bazı insanlar da manevi hazların peşinde. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bu yaşadıklarımı sindirmem gerekiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.